Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? Hazal Kaya! Tutma filan da asla tutmuyor. Yani ay Yani. kapat ya onları. Vallahi üçüncü program oldu sevgili izleyenler. Duvarlar üstümüze gelmeyi bıraktı. Bir tur üstümüzden geçti artık. Temizlikte kabasını almayla başlayan serüvenimiz dip köşe seviyesinde artık. Açıkçası benim bakışlarım değişmeye başladı. Kendimi rahmetli babaannem gibi dizi karakteri fırçalarken yakalamam çok erken olduğu için artık balkona konan kargayla devlet meselesi tartışması seviyesindeyim. Neyse ki kargayla birçok fikrimiz benzer. Birlikte tuzlu fıstık yiyip dağılıyoruz. Artık hayvanları daha iyi anladığımı düşünüyorum. Günlerdir mutfakta kedi, salonda ornitorenk, yatak odasındaysa malak şeklindeki hayatımı sürdürürken zannediyorum biraz hayvanlarla empatim artmış olabilir. Olmaya da bilir, kendimi de kandırıyor olabilirim. Bilmiyorum açıkçası. Kafam çok karışık sevgili izleyenler. Bizde yine salon dışında oda var. Yani şanslıyız. Öyle bir artımız var. Bazı mahalle oturulan bir artı bir elde var sıfır evlerde ev halkı kalabalık bir asansördeymiş gibi tavanın başka köşelerine bakarak mahremiyet hissi yaşamaya çalışıyor. Ev halkı birbirinden kaçamayınca böyle içine kaçıyor gibi oluyor oturduğu yerde. Peki ailelerin işi zor da soruyorum, çiftlerinki kolay mı? Yok değil. Karantina çiftlerde yarışıldığında daha da zor bir spor olabiliyor sevgili izleyenler. Yıpratıyor, bazı eşikler zorlanabiliyor. Mesela çiftler tuvaletteki sesleri kamufle etmek için suyu açmaktan, sifona basmaktan birer birer vazgeçiyor. Bunu biz duyuyoruz ve çok üzülüyoruz. Önümüz yaz, suyu zaten idareli kullanmamız lazım. Evet, haklısınız. Belki böyle bir efekt aleti alabilirsiniz. Yani olabilir. İmkanı olan sifon sesini buradan verebilir mesela. Ya da tuvalete bir müzik aleti konabilir. Ya da girmeyen kulağını mı tıkasa arkadaşlar, her şeye de şimdi biz çözüm bulamıyoruz tabii. Hani sanki bir şeye çözüm buluyormuşuz gibi de duyuldu böyle olunca ama genel olarak bir çabamız var. Çabamıza sağlık ama şunu söyleyebiliriz. Sevdiceğinizi kendinizden soğutmasanız iyi olur. Uzun bir süreç gibi görünüyor. En azından hissi uzun. Yani yarın öbür gün sıkıntı çıkmasın demeyi doğru buluyorum şu an için sizlerle. Farklı koşullarda olsak da hepimiz neredeyse aynı şeyden endişeleniyoruz. Belki de bu sebepten o meşhur kavram geri döndü. Sürü. İnsanlardan bahsederken sürü kelimesini kullanmak. Sürü psikolojisini biliyorduk zaten. Sürü aklı ya da zekası çıkmıştı bir ara. Yani hala çıkık. Bu korona sebebiyle bir de sürü bağışıklığı kavramı ortaya atıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Kısacası yine koyun yerine konmaktan kurtulamadık sevgili izleyenler. Ki koyun olsak kurtulurduk. Yani koyunlara bulaşmıyormuş galiba diyerek bugünün kötü esprisini de yapmış olduk. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Teşekkür ediyoruz. Ne olursa olsun biz evlerinde çalışma fırsatı olanlar karantinanın en hiç yakınmaması gereken tuzu kurularıyız elbette. Birçok ofis çalışanı işlerini canlı video görüşmeleriyle yapılan toplantılarla evden yürütmeye çalışıyor. Ve kolay alışıldı aslında. Oldu yani. Niye zaten ofise gidiliyormuş ki ya gibi de oldu biraz. Hatta keşke hep böyle devam etse diyenler var. Tabii işe şu an yaptığınız gibi üstte takım elbise, altta bir takım elbiselerle gidilemiyordu ki gidilmesin zaten o ne? Ama evde bu şekilde takılmak mümkün. Yani yeni evcilleşen ofis çalışanlarının anlayacağı dilden söyleyelim. Üst smart casual, altsa free Friday. Dışarıdaysa maskeli balo. Evet hala işe gitmek zorunda olanlar var. Onlarınki daha çok blöflü pişti gibi bir şey. Virüs havadan mı bulaşıyor, tükrükle mi? Ateş şimdi kaç olursa ne oluyor? Sosyal mesafe bir mi, 1,5 mu olsun? Valla sevenleri ayırmayalım, 2 verelim gibi tuhaf şeyler var. İşten eve dönüldüğünde üstümüzü başımızı çıkarıp yıkayıp temizlenip sevdiğimizi öpebiliyor muyuz? Yoksa sebze gibi bir saat sirkede mi oturalım? Maske yerine bandana taksak olur mu? Bandana yerine tülbent taksak olur mu? Elleri 20 saniye yıkayacağız dendi ama barajlar sıkıntıdaymış. Acaba
teyemmüme mi geçsek, o bizi çözer mi? Gerçi evde toprağı nereden bulacağız? Menekşelerin toprağını bok etmeyelim. Sahi menekşe yenir mi? Binlerce ama binlerce soru gerçekten aklımızın kıvrımlarında dönenip duruyor. Hanımlar beyler, bu soruların ve benzerlerinin cevaplarını asla bulamayıp belki bir süreliğine size unutturmayı planlayan programımız başlıyor. Hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, insanlık olarak Nisan ayına salim olmasa da büyük bir kısmımız sağ girmeyi başardık. İnanın her ay ayın elemanı gibi bu ayın felaketi ne olacak diye bekliyoruz. Hayır, fragmanı da yayınlanmadı, korku içindeyiz. Bu koronanın çekirge istilasının filan aylar önceden tanıtımı başlamıştı biliyorsunuz. Bu ay her ne getiriyorsa tamamen sürpriz olacak. Bakalım yanardağ mı, tsunami mi yoksa uzaylı istilası mı artık? Ne varsa kısmetimizde hep beraber göreceğiz. Evlerimizde kendi kendimize mayaladığımız organik karantinalarımız devam ederken özgür iradeleriyle izole olmayan vatandaşlarımız için kıskaç daralıyor sevgili izleyenler. Bu kıskaç değil ama bu vardı evde. 65 yaştan sonra şimdi de 20 yaş altının evden çıkma yasağı geldi. Bir sonraki yasak yaşı asal sayı olanlara mı yoksa ayak numarası 37'den küçük vatandaşlarımıza mı gelecek diye şimdiden bahisler açıldı. Gönül şöyle istiyor ki yasağı hep beraber 15-20 gün yaşasak da topluca kurtulsak şu beladan ama olmuyor. Bu arada gece yarısı yapılan son bir düzenlemeyle 18-20 yaş arasında çalışan gençler yasaktan muaf tutulmuş. Böylece koronavirüsünün tarihteki ilk emekçi dostu virüs olduğu da kanıtlandı sevgili izleyenler. Çalışanlara bulaşmıyor zannediyoruz, yoksa niye izin verilsin değil mi? Sevgili izleyenler, yeni yaş sınırlamalarıyla beraber 30 büyük şehre de giriş ve çıkışlar yasaklandı. Kendileri büyük şehir olmasa da etrafı büyük şehirlerle sarılarak kıskıvrak yakalanan Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Karaman ve Yalova ise yasağa ellerini kaldırıp teslim olmak zorunda kaldılar. Muhtemelen şu an sinirlerinden coğrafi konumlarına tüküren illerimizi biz de şanslarından dolayı tebrik ediyoruz. Doktorlar, hükümet yetkilileri, analarımız, babalarımız, hatta havada uçan kuş bile evde kal derken ülkemizin çeşitli yerlerinden kaçak göçek düzenlenen ev partisi haberleri, yol ortasında dansöz oynatma haberleri geliyor. Bir de videolarını yayınladıkları için yakalanıyorlar. Yani bu nasıl bir ruh hali anlamak mümkün değil ya. Yasakların hazzı diyeceğiz ama haltı yiyip bir de video çekip ilan etmek ne demek? Biz böyle 35 kişi aşırı salağız ama bu bilgi sadece bizde kalsın istemedik. O yüzden kanalıma hoş geldiniz. Bakın, dünya çapında enfekte olan insan sayısı 1.200.000'i geçti. Hala işin ciddiyetini anlamayanlar için Fethiye'deki bir mezar taşı ustasından mesaj var. Evde kalın, lütfen bize iş çıkarmayın diyor. Sevgili izleyenler, yaşanan olaylar neticesinde İstanbul'daki dükkanlarını kapatıp Rize'deki köylerine dönen kardeşler karantina tedbirleri kapsamında mahalle yoluna kepenk kurmuş. İş yerini kapatmak zorunda kalınca dükkan açıp kapatma alışkanlıklarını bir anda bırakamayan kardeşler resmen koca mahalleye kıraathane muamelesi yapmışlar. Otomatik sistem kepenkli kapı sayesinde bölgeye izinsiz ve kontrolsüz giriş çıkış yapılamıyormuş. Bravo, ne diyelim? Keşke bizim köyün de termal kamerası meşhur olsa. Sevgili izleyenler, virüs resmen dünyada insan turnusoli olarak görev yapmaya devam ediyor. Küçük puşt. Marketlerde ürünleri yalayıp asansör düğmelerine tüküren insanlardan sonra İsveç'te de koronavirüs challenge başlamış. Gençler yolda gördükleri yaşlıların yanına yanaşıp üzerlerine öksürüp hapşırıyorlarmış. Tükürenler bile varmış. Hayır, hiç bekler misiniz Avrupa görmüş insandan? Nenen mi ölsün sarı gelin? İsveç'in sorunu yine aynı anladığımız kadarıyla rahat batması. Temizlik anlayışıyla bu ne hijyensizlik dedirten, virüs önlemi için ateş ölçmeye gelen doktorları taşlarla ve sopalarla kovalayınca da Allah Allah daha neler denmez ki diyebileceğimiz Hindistan'da bir çift yeni doğan ikizlerine Covid ve Korona isimlerini koyarak what the fuck dedirtti. Hala nasıl dalga dalga virüsün yayılmadığını anlayamadığımız ülkede zannediyoruz genç çiftimiz virüse yalakalık yaparak bu işten sıyrılmayı düşünüyor. Sevgili izleyenler, Türkmenistan'da da koronavirüs sözcüğünü kullanmak yasaklanmış. Neredeydi bu?
Medyanın bu sözcüğü dile getirmesine izin verilmezken salgından söz edenlerin veya sokakta maske takanların ismi malum virüsü hatırlattıkları için olacak gözaltına alındığı belirtiliyor. Hayır zaten sevgili Türkmen yetkililer, bu eski sevgiliniz değil ki, görmezden gelince yok olmuyor. Virüs bu. Neyle kavga ediyorsunuz Allah aşkına? Sevgili izleyenler, bir gariplikte İngiltere'den geliyor. Ülkeye kaynamış, kraliçesinden başbakanına kadar herkesi korona şöyle bir yoklamış. Ülke doktorlarından biri koronayla uğraşacağına kalkıp evde sütyensiz oturan kadınlara takmış. Karantinadayken sütyen takmıyorsanız bakın göğüsleriniz sarkar, sırtınız ağrır, evinizde sütyen takmaya devam edin falan filan gibi zırvalamış. Yani inanılır gibi değil sevgili izleyenler. Millet can derdinde, bunlar memento. Böyle boş işlerle genelde başka ülkelerin bilim insanları uğraşıyor diye hatırlıyoruz ama bayrağı devrettiler demek ki. Neyse sevgili izleyenler, kendilerine kadın editörlerimizden bir mesaj iletmek boynumuzun borcu oldu. Size ne? Amerika'da Sandra isimli bir orangutan koronavirüs tehlikesi yüzünden sürekli ellerini yıkayan bakıcılarını görünce ellerini yıkamaya başlamış. Yani insanlık olarak demek, biraz daha yerimizde saysak Sandra bize Mars'tan kartpostal atacak. Sevgili izleyenler, sırada sevindirici bir haberimiz var. İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelgeyle sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanmaya başlıyor. Minik ve tüylü dostlarımızın bu zor günlerden geçerken unutulmaması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Restoran ve kafelerin kapandığı, dolayısıyla artık yiyeceklere ulaşma imkanlarının olmadığı şu günlerde bireysel çabalarımız oldukça önem kazandı sevgili izleyenler. Zaten birileri veriyordur diye düşündüğünüz zaman o birileri de sizin verdiğinizi düşünüyor olabilir. Lütfen mahallenizdeki ve yakın mesafelerdeki dostlarımızı unutmayın. Sevgili izleyenler, bizde bedava maske dağıtılırken dünya maskesizliğe çözüm yöntemleri bulmaya devam ediyor. Evde maske yapma yöntemlerinden sonra çıtayı stratosfere çıkaranlar olduğunu biz gördük ve inanmadık. Evde ne bulursanız maske olur gibi bir şey anlaşıldı galiba ama sevgili izleyenler, zannediyoruz öyle değil o iş. Sevgili izleyenler, karantina süreci yeni ihtiyaçlar doğurdu. Belki de bu ihtiyaçlar yeni değildi de biz yeni fark etmeye başladık. Valla en enteresan gelen ihtiyaç listesindeki madde bize protez tırnak ihtiyacı olarak görüktü. Jenner'lardan Kylie'nin bile yürekleri burkan açıklamalarına neden olan protez tırnak konusuna şahsen sevgili izleyenler benim kafam basmıyor olabilir. Ama sevgili izleyenler, sağ elimde 4 tırnak, sol elimde 3 tırnak, say bak, say bak, say bak gibi tuhaf şarkılar zihin yolculuğunuzdaki durak sayısını size ve bize gösteriyor olabilir. Sevgili izleyenler, tuvalet kağıdı şu yaşadığımız günlerde zirveyi kimseye bırakmak istemiyor belli ki. Stanford Üniversitesi yaptığı bir araştırmayla sağlık konusunda bize uyarılarda bulunacak bir tuvalet kağıdı geliştirdiğini açıkladı. Yani biz anlamadık. Götümüzden alınan bilgiye göre mi grip olduğumuz anlaşılacakmış? Ne diyecek bu, bizi ne diye uyaracakmış? Bunun daha rahat bir lokasyondan uyarı verenini bulamaz mıyız? Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Bunu geçen çok sert vurmuşuz. Komşu şikayet etti. O yüzden kusura kalmayın. Hanımlar beyler, bu haftaki konuğumuz alkışlarınızla Hazal Kaya. Hanımefendi iyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? İç güveysinden hallice. Artık benim bakışlar değişmeye başladı. Bunu sık da söylemeye başladım. Duvar ısırıyorum falan boş zamanlarımda. Senin nasıl gidiyor? Ben iyiyim ya. Ben bir de lohusalık sebebiyle böyle 40 gün hiç evden çıkmadığım için çok alışık durumdayım Evet. aslında evde kalmaya. Benim için çok bir şey değişmedi. Evet, doğru söylüyorsun. Yani ben bayağı evde takılıyorum şu an. Ne güzel. Peki karantinada ama sana karantina sormanın da anlamı yok. Yani karantinada kaçıncı günündesin diyeceğim. Lohusalıkla 50. gün falan olacak. Yani biz Hazal Kaya'dan öneriler almak için buluştuk. Bir ay falan bir dışarı çıkabildim. İlk 40 sonra işte
Ben bir de böyle daha koronanın adı duyuldu, eve kapattım kendimi. O yüzden benim böyle 22. günüm falan şu an. 22-23. günüm falan. Ya bakma bizim de öyle biliyor musun? Yani biz işte 3. program bu evden yaptığımız. Bir programda boş geçtik. Ne olacak acaba diye etrafı kolladığımız, hazırlık yaptığımız hafta. Etti bir ay yani. Hani az buz değil gerçekten. Allah sabır versin. Dışarı çıkmak zorunda olanlara başta. Ben öyle hiç şikayet etmiyorum ya. Yani evde kalabilme lüksüne sahip olmaya şükrediyorum sadece. Aynen. Bir de Vallahi bir anlamda öyle. İşte kemo atlattı. Zaten astımı var. O bir hedef kitle zaten. O yüzden böyle şeyim ben yani. Aynen, evet. Şükreden. Gerçekten sıkıyorum yani. Gerçekten. Evet, o öyle adetler biz de geliştirdik Hazal. Bizimkiler daha tuhaf. Yani dezenfektan bir şey. Zaten herkesle ortaklaştığımız. Bizde arada tütsü, efendim ağaç yakmalar falan öyle şeyler var ya. Böyle bir yarım sobalık odunu efendim nazar alsın diye yakma şeyleri var biliyorsun. Kesin biliyorsun. O biliyorsun. Neyse önemli değil. Önemli değil. Hiç önemli değil. Ama veya biz böyle hamileyken bir alet almıştım eve ben. Dezenfektan su üreten bir zımbırtı. Ondan sonra onu aldığım zaman benimle dalga geçildi bu evde. Edilmeyen laf kalmadı. Ay bu hamilelik tabii yapıyor böyle şeyler falan gibi. Hani ben de istiyorum ki çocuğun eşyalarını deterjanla falan silmeyelim dolaplarını bilmem nelerini. Yani daha doğal olsundu benim amacım. Şu an ön satışı Mayıs'a koymuşlar o aleti. Bu evde onu böyle sıka sıka gezmeyen kimse yok. Dedim ki hepiniz tek tek özür dileyeceksiniz benden. Hormonları. Yani ne olacak şimdi gerçekten? Bütün dezenfektanlar falan benim aldığım ve dalga geçilen şu an evde kapış kapış. Çok acayip. Valla anne öngörüsü başka bir şeye benzemez. Ya annelik nasıl gidiyor? Maşallah çok tatlı bir bebeğiniz oldu Fikret Ali. Ne gibi değişiklikler oldu hayatında? Ne değişti? Yani bu karantinaya kadar ne değişti? Sonrası zaten ortak değişimler bir nebze ama. Vallahi ben çok hazırmışım. Hep birlikte onu gördük biz. Daha böyle doğdu, kucağıma verdiler. Ben profesyonel böyle sanki 3. çocuğu doğurmuşum gibi. Şu an bir şey yok, sakin olun. Ben en son annemle Ali'yi sakinleştiriyordum. Arkadaşlar ağlayacak bu çocuk, bir şey yok falan diye. Nedense. Evet çok böyle profesyonel anne çıktım. Ben neden öyle oldu bilmiyorum. Maşallah. Süper bir şey bu. Ama ben çok sevdim ya anneliği. Ben bunu yaparım yani daha. Ben bu devam edemem. Bir şey çıktı yani. Zaten yapmam desen de yapacaksın. Yani iyi olmuş zaten kabul etmen. Evet bir tane daha olabilir falan. Hani hemen hem değil 2 de gelir falan. Çok rahat ilerliyorum ben. Böyle bir herhalde genç annelik şeyi bu. Telaş da yapmadım hiç. Çocuk böyle ağlamaya başlıyor, gerilmiyorum da. Bilmiyorum ben sevdim ya. Bayağı yani dışında hani bu çok fazla bir sevgi bu. Çocuğa duygu. O çok enteresan. Yani bir şeyi o kadar sevebiliyor olmak tuhaf. Böyle dün mesela güldü bana. Ben de durduk yere böyle saçma sapan ağladım ben biliyorsun. Seviyorum diye ağladım. Sevgiden ağladım yani. O çok saçma. Onun dışında hiç alışık çıktım ben. Bilmiyorum. Ay, süper ya. Tebrik ederim. Tekrar yani. Çok eğlenceli ya böyle bir şeyin. Ben zaten 4 tane köpeğimiz var bizim. 2 tane kedimiz var falan. Zaten kalabalık bir aileyiz biz. Ben galiba bu büyütmeyi seviyorum böyle bir şeyleri. Şimdi bitkilere başladım mesela. Bu hani ne yapıyorsun diye sorarsan karantinada. Şimdi böyle şeyleri öğrenmeye çalışıyorum. Bu bitkiye nasıl bakılır? Buna su verilir mi? Buna ne yapılır filan. Böyle şimdi onları öğrenmeye başladım. Ben seviyorum böyle bir şeyleri büyütmeyi. Büyüdüğünü görmek. Yani benim en net beceremediğim şeydir bitki bakmak. Yani çünkü ben o kadar becerebiliyorum. Yani suyu koyuyorum. Can suyu diye bir şey var. Onu bir başında koyuyorum. Bir de haftada kaç kere sulanması gereği kenara not edip unutuyorum.
O yüzden hep bir yardıma ihtiyacım var benim. O yüzden çok saygı duyuyorum bitki yaşatabilenlere özellikle. Ben de şimdi yeni başladım o yüzden. Deniyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Bir de biz o evde yangın çıktıktan sonra evdeki bütün bitkilerimiz bir öle yazdı bizim. Aynen. Oradan toparlıyoruz hepsini. Böyle anlamaya çalışıyorum ben de. Hiç annem çok iyi biliyor o işleri. İşte nasıl yapmak gerekiyor falan, ondan destek alıyorum. Bir de şimdi böyle bir botanik bir şeyleri var, onları okuyup anlamaya çalışıyorum. Yoksa sen çarpı 10 falan hiç bilmem ya. Böyle helve ağacı falan derler. falan diye geçerim. Elma ağacı falan. Hiçbir fikrim yok. Yani ben fındık ağacını mesela biliyorum, fındık topladığım için çocukken. Başka hiçbir nedeni yok yani ayırt edici benim için falan. Benim için bütün uzun ağaçlar dut ağacı mesela. Ben de dut ağacından düşmüştüm. Bütün uzuna dut mu filan da asla tutmuyor. Muhtemelen ben o zaman fazla büyük zannettim o ağacı. Boyum küçük değil. Büyük ihtimalle. Nihal mi, Feriha mı, Filiz mi? Filiz. Yani soru değil. Hiç soru değil. Yani çünkü ya ben bu arada bu yaz hamileyken Aşk-ı Memnu'yu oturduk Ali ile böyle bayağı birinci bölümden son bölüme kadar izledik. Ben ilk defa baştan sona izledim. Yani böyle ara ara işte televizyonda yakalıyordum. Yakalayınca bırakmıyordum falan ama öyle baştan sona izlememiştim. Nihal'e çok büyük haksızlık etmişim ama onunla yaşayamam. Ha. Yani yazık, kızı hiçbir yere saldıkları yok. Yani gerçekten bir bara gidiyor böyle sanki ne yapmış yani, böyle kötü yola düşmüş gibi davranıyorlar falan. Bunu babana nasıl söyleyeceğiz falan. Bara girmeye çalıştı kız yani, bu kadar halbuki. Feriha zaten olacak iş değil yani. Bir kere yalan söylüyor İbrahim. Ben yalan yapamıyorum. Ama Filiz tatlı kız yani, hayat ailesinde yazık yani. İşine bakıyor, önüne bakıyor filan. Tatlı kız Filiz. Filiz'le olur. Gizli bir zevk alarak magazin takip ediyor musun yoksa hiç işim olmaz mı diyorsun? Yani bizimkileri takip etmiyorum açıkçası. Bizi çünkü hani bir şey ya kulağımıza geliyor ya yalan olduğunu biliyoruz filan. Buraya hakimiz diye burası hoşuma gitmiyor. Ama mesela severim böyle People, Kardashianlar filan. Falan. Ama o kadar haklısın ki. Yani Ki. evet, gerçek magazin gibi magazin bak onlar. Yani çünkü onlarda sürekli tuhaf bir şeyler oluyor ve şey de değil yani. Çoğu da zaten gerçekten öyle olan şeyler ya. Yani bir de kendileri de göğüslerin gere gere diyorlar ya evet falan diye. Konuşabiliyorlar ya, o zaman öyle mi ne falan diye o zaman takip edebiliyorsun. Burada hani bir şey söyledin, öyle mi anlaşıldı böyle mi anlaşıldı, burası zor. Aynen. Onlar ama hem çok rahatlar hayatlarını paylaşmakla ilgili. Çünkü o öyle bir kültür, oradaki o celebrity kültürü. Evet. O yüzden onlarla çok iyi. En sevdiğim bak hani gizli zevk diyorsam Kardashianlar. Kardashianlar. Gerçekten gerçekten gizli zevk gibi gizli zevk. O yani. Enis düşmüş geçen gün storylerinde gördüm. Evet. Eyvah dedim yani, nasıl bir çukura attın kendini. Çünkü başa dönecek şimdi. Tabii şey değil mi? Bunlara kadar geldim karantinada dediği şey. Öyle bir story paylaştı. Hiç düşmeyi kabul etmiyorum. Çok eski olarak ama gerçekten. Yani hazır evdesin. Tavsiye ederim yani. Tamam bakayım. Bakayım. Bir sorun yaşayabilirim ama bakayım. Sonuçta. Bir zaman çok normal geliyor böyle. Çok normal geliyor bir süre sonra. O zenginlik, o kadar para ve o yani o dertler falan. O kavga sebepleri ne falan. Gerçekten mi falan diye bir süre sonra alışıyorsun. Dizi gibi izliyorsun bir yerden sonra. Bunu söylemesi doğru olmadı sence falan gibi. Buradan kavga çıkarır kim yalnız falan gibi. Oralara varıyor işte. Çok enteresan. Bakacağım, vallahi bakacağım. Sana da haber vereceğim Hazal'cığım ya. Bekliyorum mesajınızı. Mutlaka atacağım. Bugüne kadar en keyif alarak çalıştığın partnerin kimdi? Kıvanç. Kıvanç ya çok severim bu arada. Hepsini çok severim. Çağatay'la çok anlaşamazdık çalıştığımız zamanlar ama yaşımız çok küçüktü, o da çok yeniydi falan, ondan biraz. Arası da çok iyidir. Burak da hepsi çok tatlı ya. Ama hani belki ben ondan çok şey öğrendim ve o zaman hani hala çok saygı duyuyorum, böyle abim gibi severim falan. Kıvanç Tatlıtuğ. O yüzden.
Yani zaten diğer isimler de bununla ilgili bir şey demeyecektir zaten. Çok haklı bir tercih gibi duyuluyor açıkçası. Peki bugüne kadar sosyal medyadan aldığın en aptalca yorum neydi? Of ya, bunu bir de etkileşim kastı, böyle çok adam bundan etkileşim kastı. Benim Twitter'da nick'im nick değil de işte o isim. İşte Hazal Kaya 110. 110 boyunuz mu? Oo. Yani falan. Abi hadi ne olur ya falan dediğim bu. Gerçekten. Bugüne kadar içinde yer aldığın ama izledikten sonra bayağı berbat bir şey olmuş dediğin bir işin oldu mu? Oldu. Adını vermeyeceğim izlenmesin diye. Çünkü adını versem birileri açacak, izleyecek onu neymiş diye. Ve tabii ki bu ismi vermeyeceğim ama var. Ki sen çok bu konularda yaş tahtaya basmıyormuş gibi görünen ender arkadaşlarımızdansın. Var ya. Var arkadaşlar. Var. Bir de böyle şey var yani. Ay falan diye var. O kadar. Peki diyelim ki bir dijital platformdan Aşk-ı Memnu'ya 8 bölümlük özel devam sezonu teklifi geldi ve diğerleri de sıcak bakıyor. Senin cevabın ne olur? Yes olur. Ay hemen ne zaman filan olur hatta. Ay süper. Keşke ama olmaz. Topla. Hemen çantamı filan çoluğu çocuğu alır giderim hemen yani. Çünkü o ekip çok güzel ekip. Bizim kamera arkamız da çok tatlıydı filan. Çok isterim yani öyle bir şey olsa. Belki de olur. Yani neden olmasın? Karantina sonrası. Gözlerimin içine bak ve sadece Instagram yakın arkadaşlar kısmında paylaştığın bir video içeriği söyle. Öyle bir şeyim yok benim. Yakın. Gerçekten. Üşendim ona ben ya. Onu seçeceksin ya böyle kimsenin yakın arkadaşlarını. Ben de düşünüyorum. Ben de hiç yapmadım şimdiye kadar. Hiç yapmadım. O yüzden çok üşendim. Bir de ben bilemem. Benim o kadar aklım yok açıkçası. Yani yakın arkadaşlarıma atıyorum diye böyle korkunç bir şey zart diye paylaşabilirim. Evet. O yüzden hiç girmedim o işlere. Biliyorum kendimi yani. Süper. Bence çok doğru bir seçim olmuş. Çünkü ben de seninle aynı durumdayım. Yani ne insan seçebilirim. Çünkü bir şekilde birinin kulağına gider, ona ayıp olur. Ama ben niye öyle bir şey hissettireyim birine diye düşünürüm. İki, kesin ben paylaşırım. Yani kesin basarım öbür tarafa. Yani o çünkü bir yakın arkadaşlar bir normal varmış. O ben normale yapıştırırım. Onlar yan yana o kötü. Yani mesela yakın arkadaşlar burada işte ama normali şurada olsa hani belki ona biraz kafam basabilir, sağ değil sola falan diye hatırlamaya çalışabilir ama yan yana yani. Buradan Mark Zuckerberg'e seslenelim o zaman. Yani. Ya onları arasına. Hiç pişman olduğun bir dövme yaptırdın mı? Yaptırmadım. Yaptırmadın. Dövmen var mı? 7 tane falan. 7 tane falan. İlkini ne zaman yaptırdın? İlkine ta Aşk-ı Memnu biterken tabii bacağıma bir Küçük Prens yaptırdım. Ay ne güzel. Evet. Güzel. Yani ondan sonra 6 tane de hepsini böyle çok düşünerek sakin sakin yaptırdım. Çok korktuğum bir şey çünkü. Gençlik hatası dövme. Evet ve çok tanıdığımız var o adamı yapmış olan. Çok acı hatalar biliyorum yani. Hiç reddettiğin ama sonrasında yer gök yıkan bir iş oldu mu? Olmadı. Tutan iş oldu. Hani böyle 4 sezon falan giden. Benim de böyle nasıl 4 sezon ya falan dediğim. Aha. Ama o patlayan olmadı. Yer gök yıkmadan sakin sakin gitti. Evet ama olsa çok sinir olurdum yani. Gerçekten hiç olmadı. Böyle hırs böyle hayretimden yerdim kendimi yani. Niye öyle oldu falan. Ama sen zaten yani belirgin bir biçimde çok doğru seçimler yapabiliyorsun bu konuda canım. Senin zaten gözünden kaçmış olması mümkün değil, patlayacak bir şey. Böyle bu algının bu olması çok mutlu etti beni. Çünkü var benim üst üste 2-3 tane patlamış işim var ama algının böyle olması benim çok hoşuma gidiyor. Yok inan böyle çünkü patlamış iş senin zannettiğin gibi bir şey değil Azat. Patlamış iş benim başıma gelen bir şey. O bir bölümde kalkan dizinin olması lazım yani. Hani var. Bir bölüm yok, 4 bölümde kalkmış var ama. 4 bölüm 1 ay demek.
Doğru. Bir bölüm hatta ben sana söyleyeyim reklam arasında kalktı ya. Hani bir bölüm bile değil ben o kadar yani. Güzel güzel. Bizim bu 4 bölümde kalkınış zaten şeydeydi, Makedonya'daydı. Ve biz orada çok fazla yiyip içiyorduk. Yani orada böyle yani tutmaması iyi bile oldu yani biraz aslında. İyi değildi. Biraz sağ olsun. İşte Şakrak bak, bizim Şakrak'la gerçekten hani hep anlattığı için anlatıyorum bunu. Yani şuradaki dükkanla şey yaptırıp güveçte peynir yaptırıp şu dükkana pizza yaptırıp o pizzayı bu güveç peynire banmaca falan. O kadar. Tabii, yani çok kötü. Ben böyle 5 kilo çekirdek alıp böyle çay bahçesine oturmacalı falan. Anladın mı? Çok çok kötüydü yani. Biz oradan Allah kurtarmış. falan gibi dönüyorduk yani. İyi oldu. Fake hesabını ve gizli gizli takip ettiğin insanlar var mı? Maalesef yok. İşte bu ama aynı sebepten yok. Aklım yetmez. Yani yapamam. Patlarım orada diye. Büyük hemen patlarım yani. Aşkım ya çok özledim falan yazarım fake hesap böyle. Hemen anlaşılır. Çok kötü. O yüzden hiç girmedim o işlere. Hala okumadığın ya da izlemediğin için utançtan öldüğün bir kitap ya da film var mı? Film var ama haklı sebeplerim var. Parazit'i izlemedim hala. Evet. Galiba bir dijital platforma gelmiş. Geldi, şimdi izleyeceğim. Oscar filmlerine biz yeni girdik bu senenin Oscar'larına. Çünkü bizim tam böyle işte hamileliğin son zamanı, bebek falan o döneme denk geldi. Şimdi girdim izliyorum dizileri, filmleri, izleyemediklerimi. Sarhoşken attığın uyanınca kafama sıçayım dediğin bir mesaj oldu. Daha bak sarhoşken attığında başladım. Gerçekten mi? Onun kralı benim. O ne hikayeler var bende. Yanlış insanlara atmalar, isimli, hani hiç bilmemesi gereken insanlara bilmemesi gereken isimli mesajlar atmalar. Evet yani çok benim oralarda çok çirkin yani her şey. Ben çok hiç kontrolü kaybedermişsin gibi görünmüyor biliyor musun? Etmem kolay kolay aslında. Yani şöyle bir dönem o kadar çok kaybettim ki kontrolü. Ben bunu kaybetmeye karar verdim yani gerçekten. Peki Ali Atay'ın oyunculuğu mu yönetmenliği mi? Her şeyi. Her şeyi. Evet. Ben de sana katılıyorum vallahi. Evet her şeyi. Yani hiç ayıramıyorum. Yönetmenliğini de çok seviyorum. Gerçi senaristliği de var da yani şimdi yani, onu Yoluşturay'da kaldı. İşte ne bileyim yönetmenliği zaten bence acayip yani. Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü. Yani Limonata benim böyle evladımız gibi falan öyle çok seviyorum ama Cinayet Süsü ile Ölümlü Dünya bence gerçekten hani komedide başka bir yeni bir dil kullandığını falan üstüne çok konuşulmadı. Öyle bir vakit almak artık çok kolay değil tabii sinema dünyasında bir süredir. Ama ona rağmen gerçekten yavaş yavaş bahsi geçecektir diye düşünüyorum. Özellikle komedi filmleriyle ilgili. Cinayet Süsü'nün mesela gişesi de çok iyi oldu mesela. Bu kadar çok kişiye ulaşabilmesi de böyle yeni bir komedi dilinin bence çok umut verici, her şey bir kenara. O yüzden her şeyi kendisi. Bayılıyoruz ona. Biz bayılıyoruz kendisine. Peki hoşuna giden bir projede hiç o insan varsa ben olmayayım abi deyip reddettiğin oldu mu? Olmadı. Olmadı, çok korkarım çünkü ekmek parasıyla oynamaktan. Yani şimdi öyle bir şey derim, beni alırlar onu atarlar falan, çok korkarım öyle şeyden. Anladım. Enteresan bir şey. Evet hani ben öyle dedim, hani acaba ondan vazgeçerler mi? Hani benden vazgeçmeleri problem değil de yani korkarım öyle şeyden. Anladım. Nefret de etsem aynı içe girmek zorunda kalırım o yüzden. Kendimi o duruma yani içine kadar saçma halbuki ama yapıyorum yani. Çok korkuyorum ekmek parasıyla oynamaktan. Peki hiç Instagram'da stalk yaparken yanlışlıkla like ettiğin biri oldu mu? Az önce zaten bu konuyla ilgili akılsızlığımızı paylaştık. Ama olmadı abi. Olmadı. Sadece bir kere People'ı mı? Yine öyle magazin okuyordum. Yabancı magazin okurken ne filan derken yanlışlıkla like'ladım. Öyle bir magazin sitesi var işte. İyi filan. İşte Perez filan. Öyle bir şey yanlışlıkla like'ladım. Onlarda problem yok canım. Daha böyle enteresan. Gerçi yani sen de yanlış bir şeyi gerçekten like'lasan bize haberi gelirdi.
Maalesef. Sen fark etmeden zaten muhtemelen magazin basınında görürdük. Peki hiç yıllarca gözünde büyüttüğün ama tanışınca fıs çıkan bir ünlü oldu mu? Bu sorunun bu ilk Sen sonra ben söyleyeyim. Sen sonra ben söyleyeyim. Evet. Ya. Aşkım. Aha. Gideyim. Sahip olduğun en havalı arkadaş kim Azal? Ali. Aynen. Ali Atay. En havalısı. O kadar haklısın ki. Çok havalı. Peki bugüne dek karşında oynayan bir oyuncuya yaptığın en büyük pislik neydi? Ya ben hiç pislik yapmam. Ben çok tatlıyım İbo ya. Ben Ben sana ama bana yapıldı. Bana çok yapılır. Ben hiç yapamam. Çok yani niye korkarım biliyor musun lan? Acaba çok hani böyle derinlerde bir yere gitti de bizim mi haberimiz yok diye hani bilemem. Böyle çok hani oyununu bozmaktan falan çok korkarım ama bana pislik yapmış var insan. Anlatayım mı? Gıybet yapayım mı? Allah hakkında çok gıybet yapılan bir insan olduğu için çekinmiyorum. Enis Arıkan. Yapma ya. Bak ilk 16 yaşındayım. Yani 16 yaşındayım. Ve bize Enis'le partnerdik biz. Manitamı oynuyordu benim Enis. Genco'da. Ondan sonra böyle bir araba sahne, daha da ilk sahnemiz mi, ikinci sahnemiz mi ne? İkimizin de anneleri sette. Baya böyle bizi oyun parkına getirmişler gibi bir durum var böyle elimizden tutup. Böyle kenarda onlar ailelerimiz oturuyor falan. Hani yeni samimi oluyoruz. Belli ki sevdik birbirimizi. Hani bir gerek yok bir pisliğe falan. Abi bir güldürdü beni. Benim yakınımda biri. O kadar kötü güldürdü ki. Bir de benim dalağım çok düşük. Güldüm ben bir saat falan. Yönetmen sinirlendi ve dedi ki tamam Azal'ın yakını kalsın böyle çekmiyoruz falan gibi bir şey dedi bana. Ve ben çok 16 yaşındayım ilk setim falan o kadar üzüldüm ki ve demedim ki bu herif beni güldürüyor. Demedim. Anlamadım. O yüzden ben hiç çok korkarım böyle hani üzülürüm şimdi kırar mı? Çünkü ne kadar tatlıyım değil mi ya? Hiç yapamıyorum öyle şeyler. Hiç yapamıyorum. Hani anca böyle hani hakikaten bir geyik var ortada ve ben yine dalağım düştü gülüyorum. Yani öyle bozduğum olmuştur. Çok gülüyorum ben çünkü. Öyle bir şeyim yok. En sevdiğim şeylerden biridir ya bir şey oynarken karşılıklı gülmeyi tutmaya çalışmak. Yani dünyanın en eğlenceli şeyi olabilir benim için. Evet. Ben sette kadar hiçbir yerde de gülmüyorum yani açıkçası. Evet öyle oluyor yani sahnede sette falan da filan da gerçekten benim de en çok güldüğüm şeyler o çalışırken güldüklerim galiba. Sahnede ben hiç yani çok korkarım sahne fobim var benim hani öyle sahnede bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum hayatım boyunca ama en korktuğum şeydir mesela ben çünkü aha diye dövüne güldüğüm için hani böyle lisede falan ben çok sınıftan atıldım öyle hani sessiz kık böyle kızaran falan öyle bir şey değil benimki. Ben böyle ha diye bağıra güldüğüm için sınıftan atıldım sahnede yapamam yani eminim. Benim hayatımda tanıdığım en büyük düşük dalaklı insan Tuğrul Tülek'tir. Ya kızım ya. Dünya yeteneklisi arkadaşım. Biz Shopping and Fucking diye bir oyunumuz vardı. Onu oynuyorduk. Sahnede benim bir ayağım kaydı. Ayağım böyle havalı konuştuğum falan bir rol bir de. Ver yapıyorum. Ayağım kaydı. Ay dedim. Gerçekten bunu dedim ama yani. O şeyde. Arkasını seyirciye döndü abi. Sahne bitene kadar. Gup. O da dalaklıdır. Abi üstünden geçti bak neredeyse 10 yıl hala benim en çok güldüğüm anımdır yani Tuğrul'la. Ve net bağıra güler o da. Ama arkasını seyirciye döner yani. Bülent'in senin yine programında anlattığı bir mevzu var. Ben mesela orada yani düşünemiyorum. Ben hiç seyirci. Tabii. Orada biz bir perdeyi kapatır tekrar açardık ben olsaydım. Sete patron gelir ya bazen. Böyle herkes böyle bir çeki düzen verir. Ezber yapmayanlar ezber yapar filan. Hani kimse tık etmez filan. Hani ben gülüyorum mesela.
çekin filan. Hiç kusura bakma, özür dilerim diye gülüyorum yani. Normalde seyirciye soruyoruz. Sizce dürüst müydü Hazal diye. Burada da Tuşbe'de soruyoruz. Sizce dürüst müydü Hazal? Efendim? Yani ben bunu saymıyorum. Ben o stüdyoyu çok seviyorum. Beni bir daha davet edersin değil mi? Ay Hazal delirme. Zaten bu yani zaten kısa tutuyoruz bu şeyi. Tamam. Ben üzüldüm böyle buraya şimdi evde şey yapıyorum. Zaten özellikle şöyle söyleyeyim, hatta özellikle online konuk olarak aldığımız herkese öncelik vererek canlıda gireceğiz. Çünkü özel bir durum, benim için de özel bir durum zaten. Peki senin oyunculuğa başlama hikayen nasıl oldu? Bir de senin aldığın eğitimler gırla kardeşim. Keman, bale, koro, tiyatro zaten yani. Nasıl bir çocuktun? Bunların hepsine nasıl vakit ayırdın? Ne oldu? Sen kimsin kardeşim? Ya beni aslında şöyle. Kemanla bale çok 4,5 yaşında başladım. Keman niye keman? Çünkü annem işte Mor Çatı'yla çalışırken İrlanda'dan bir kadın gelmiş. Kadın hakları savunucusu. Aynı zamanda keman virtüözüymüş. Ben o kadına çok bayılıp ben de keman çalacağım diye delirmişim ve bir tık da hiperaktif olduğum için aslında beni evde tutamadıkları için bunların hepsi. Yani işte aynı hafta sonu hem kemana hem baleye falan, çünkü evde durma gibi bir olayım yok. Yani okulda da ortalık karıştırıyorum. Okulun da en yaramaz öğrencilerinden biriyim falan. Hani sürekli annem aranıyor falan. Öyle o kadar yani. Öyle. Ve toplantısına ağlayarak çıkmacalı falan annem lisede. O yüzden aslında beni evde tutamadıkları için bunların hepsi, hani annemin fark ettiği bir yönelimim de var bütün işte müziğe, dansa vesaire. Tiyatroyu da lisede bir kere denedim, bir daha da zaten yani denemedim ve denemeyi düşünmüyorum. Çok sahne fobim var. Ben ölmek falan istiyorum böyle sahnede gerçekten. Yani, o yüzden ya aslında evde tutamadıkları için onların hepsi. Oyunculukta ben işte trafik kazası geçirip baleyi bırakmak zorunda kaldım. Sakatlandım çünkü ayağım kırıldı kazada. Ondan sonra da metalci oldum diye ne manaysa kemanı bıraktım. 12 yaşındayken ben metal dinliyorum falan. Sonra Apokaliptika çıktı. Öyle bir morardım sonra, öyle olmuyormuş falan diye. Ondan sonra bir şeyde Assos'ta tatil yaparken o zaman Lise Defteri diye bir dizi başlayacakmış. Oyunculuk düşünür müsünüz diye bir kadın geldi benim yanıma. Ben de annem kızdı falan kadına sonra hatta. Ben o zaman böyle oyunculuk mu? Olabilir aslında, hepsini yapabilirim diye düşünüp böyle 4-5 sene sürmemiştir. 13 yaşında 2-3 sene işte annemi darladım. Sok beni bu işlere falan diye. Sonra annemi seslendirme yapan arkadaşları, ki onlardan biri de Beyti bu arada. Arkadaşları. Onlara sonra filan işte bir ajans bulundu. Hadi annem de böyle Hazal'ın gönlü olsun abi ne yapalım filan diye beni oraya soktu ve ben ilk reklamımı aldım. Gittiğim ilk audition'a. Ondan sonra bir kere sete girince de tutamadılar beni. Aslında öyle oldu mevzu. Müthiş bir aklımda yokken böyle Assos'ta deniz kıyısında böyle bir şey oldu bir gün yani. Evet, ama senin zaten genel olarak hayatla merak üzerinden bir ilişkin var. Yani ilgi duyduğun her şeye kafa göz dalıyorsun diye düşünüyorum ben. Aşçılıkla ilişkin de, mutfakla da öyle bir ilişkin var. Bayağı profesyonel eğitimini aldığın bir özel aşçılık okulu var. Patır patır da yemek yapabiliyorsun şu an bildiğimiz kadarıyla. Şimdi köreldim ama evet yapabiliyorum. Yani ben ruhumda ırgatlık var benim. Yani ben böyle sakin yorulmadan yapabildiğim işlerden hoşlanmıyorum işte. Ne bileyim işte ilk böyle o okulun işte böyle 8 haftalık haftada bir gün gidilen bir programına, workshop'una gitmeye başladım. Sonra o kadar hoşuma gitti ki aslında o zaman tam şey düşünüyordum böyle, oyunculuk yapmak istemezsem ne yapabilirim? Hani bir altın bilezik falan. Ben bu işi yaparım ya deyip bütün aslında oradaki şefler beni vazgeçirmeye çalıştılar. Efe şef kulakları çınlasın. Hazal emin misin? Bak öyle bir şey değil. Profesyonel eğitim böyle hani elimizde şaraplarla falan diye yaptığımız bir şey değil. Orada sana davranmayacaklar falan gibi. Dedim ki ben sette çalışıyorum ya, ben iyi davranılmaya zaten alışık değilim yani.
Nasıl yapalım filan. Sonra bende biraz şey var. Yani bir işi yapmak istiyorsam eğitimini almak istiyorum önce. Yani bilmediğim bir şey yapmak istemiyorum. Ben mesela bugün sahneye çıkmak istersem en azından benim 3-4 ay sahne eğitimi almam lazım. Mesela sahneye yönelik eğitim almam lazım. Yoksa yapamam. Yani yetkin bunu yapabilirim gibi hissetmiyorum. Böyle bir akademik bir yanım var benim. Önce eğitimini alayım falan. Yani bence yani olabilecek en doğru düzgün şeyi söylüyorsun. Yani tebrik ederim böyle düşündüğün için. Yani keşke Yani şey yapsam ama çıkıyorum ya sahneye ya da giriyorum mutfağa yaparım ben falan. Hiç öyle bir özgüvenim yok benim. Özgüven düşüklüğüm olduğu için de eğitimini almak ihtiyacı hissediyorum. Tabii yani şöyle bir şey var zaten bence. Genel olarak zaten atlanan şey o. En başta zaten yeteneğin olması gerekiyor ya. Yani tamam o var zaten onu biliyoruz. Bunun üzerine bir de bunu eğitim alırsam daha doğru düzgününü yaparım biliyor olmak yani bilgiyi ne diyeyim ya bilgiyi onurlandırmak falan gibi cümleler geliyor ağzıma da o kadar büyük bir şey söylemeye. Evet. Yani doğru düzgün davranıyor olmak bir meslekle ilgili bence çok önemli ve bu yüzden tebrik edilmen gerekiyor bu bakış açısı yüzünden. Benim için öyle en azından. Peki şu sıralar zaten az önce bahsettim bu geçen yaz mı dedim bu Aşk-ı Memnu'yu seyrettik bilmem ne falan diye. Tekrar başladı Aşk-ı Memnu. Baştan sona seyrettim. Peki YouTube'da bölümlerin bu milyonlarca izlenme sebebi falan sence ne tam olarak? Yani bu Türkiye televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en büyük fenomenlerinden biri artık. Yani senin bir tek fenomen dizin bu değil gerçi ama olsun onlardan biri. Peki sen bugünden baktığın zaman nasıl buluyorsun Aşk-ı Memnu'yu? Böyle, yani ara sıra baktığını anladık zaten ama. Eskimemiş ya. O acayip geliyor bana. Eskimemiş ya. Aslında 2008'de başlamış bir dizi Aşk-ı Memnu. Yani başlayalı işte neredeyse 12 sene olacak. Yani hala yani yani kıyafetlerden, stylingden işte mekanlara falanlara eskimemiş yani. Senaryo keza öyle. Bence en büyük şeyi trio Aşk-ı Memnu'nun. Yani bu kadar izlenmesinin sebebi o bence. Eskimemiş. Hala çok taze ve her izlediğinde mesela sonraki bölümü biliyorsun ama Hilal Saral öyle bir merak şeyi yaratma hem senaryonun da tabii ki bir şeyi bu. Alameti farikası ama çok acayip bitiyor yani. Herkes böyle gergin bitiyor ve bir bölüm sonra nasılsınız diye başlıyor. Aslında hiç olacağı da yokmuş halbuki. Sonraki yani ben aslında Aşk-ı Memnu'nun senaryosunda, rejisinde ne kadar acayip olduğunu sonra o kadar acayip olmayan şeyler izleyince anladığımızı düşünüyorum. O yüzden de biraz değerli. Yani aslında çok acayip işmiş. Efsunlu tabii bir yandan da işte. Kastı çok acayip. O zaman birçok yani hepimiz işte o kadar da benim işte böyle adımın duyulduğu iş. İşte hepimizin neredeyse rüştünü ispatladığı iş o. Ama inanılmaz kurulmuş bir kast. Acayip mekanlar falan. Efsunlu bence. Yani o öyle olması gerekiyor. Bayağı bir şanslı da oluşmuş bütün parametreler haklısın orada. Ama eskimemesi galiba en önemli tespiti galiba. Çünkü yine başlamış yine en çok seyredilen. Yani İzledim yani. Şey. Yani gerçekten İlk başlığımız hanımlar, beyler ev yemekleri. Yani bundan sonra üreteceğimiz bütün kelimeler ev yemekleriyle ilgili olmalı. İlk kelimenizi veriyorum. Buna ben başlayayım izninizle. Karnıyarık. Kapuska. Kapuska. Kesin ağırlı bir şey var. Armut. Ay canım ev yemeği değil. Acı badem. Acı badem ev yemeği. Olmaz. Acı badem evde yapılacak bir şey değil. Bir saniye ne olur bir şans. Bir tane bu sayılmaz. Ağlı nasıl yemek bulamam? Ha? Acuka mı? Acuka ev yemeği mi be? Acuka ev yemeği ama böyle bir... var mı böyle ya? O zaman ben sorayım ev altına. Yok. Hayır sorma. Zaten patladım ben. Aile bana yemek söyle ama. After party. Ne diyeceğim? Gerçekten kusma. Aş mı? Ayran aşı.
Ayran aşı abi. Olurdu ayran aşı. Gördüğün gibi hızla patladım Hazal. Efendim oyuncular. Sen başla bu sefer. Bülent Şakrak. Bülent Şakrak. Kıvanç Tatlıtuğ. Yumuşak G ile biraz zor bulursun galiba ama Kıvanç'la bak istersen sen. Olsun hadi. Çetin Sarıkart. Çetin Sarıkart. Oo. Levent. Levent Öktem. M. Var mısın? Evet M. İsimlere bak. Çetin Sarıkartallar, Levent Öktemler dönüyor. Biz tiyatro biliyoruz. Diğer iki insan karşılıklıydı. Evet. Acele etme ya. Daha karantina bitene kadar bir 10 günümüz var rahat. Mert'in soyadı ne öyle? Kimin? Mustafa Mert'in soyadı Mert değil aşkım. Mustafa Mert. Mustafa Mert'in bir tane soyadı var. Mert Koç. Bir dakika ama soyadını hatırlayamadım çocuğun. Evet olur. Neydi? Mustafa Mert? Koç. Çok sevdiğim. Şeyle ben yapıyorum o zaman. Çağatay Ulusoy. Yeah. Sevgili Hazal. Bu acı sesi sende duymadık ama. Bu çok şeymiş. Hayal kırıklığı bu. Bu çok kötü. Bebek kahvaltısıyla bitirelim biz bunu. Çok güzel. Adını Feriha koydum. Behzat Ç. Son olarak bizim hikaye. Arada başka önemli dizilerim de var. Ama televizyonda bu kadar kısa sürede bunca hit dizi ile hep zirvede kalmayı sen nasıl becerdin sence? Yani bir şeyin var, senin bildiğin böyle dizileri pat pat yayından kaldırılan meslektaşlarının bilmediği o şey nedir sevgili Hazal? Acaba senaryo okumayı mı bilmiyorum ben acaba? Ondan yani bende de var İbo ya. Ben üst üste 3 tane işim tutmadı benim aslında. Ama o dönem tam dönemdi mesela. Eskiden bu Aşk-ı Memnun'un işte Feriha'nın olduğu zamanlar o bir işte rating sisteminin nasıl işlediğini aslında herkes aşağı yukarı biliyordu. O yüzden mesela dediler sonra starların devri geçti filan. Starların devri yani öyle bir şey değildi zaten o. Hani star dedikleriniz o zamanki izlenen işlerin ne olduğunu o mantığı çözmüşlerdi. Ya da menajerleri çözmüştü, öyle yönlendiriliyorlardı vesaire. Şimdi işte o rating sistemi değiştikten sonra bir kör olduk. Herkes bir yolunu kaybetti. O zaman yapımcılarda, oyuncularda filan hani tam olarak ne izleniyor kimsenin bilemediği bir 2-3 sene var. O senelerde benim de işlerim tutmadı. O rating değiştikten sonra. Sonra artık hani bizim hikayede dedim. 2-3 çünkü ilk iş tutmadı. Tamam, sonraki işlerde bir mantık yürütmeye çalıştım. Baktım olmuyor. Duygusal kararlar veriyorum falan. Bu tatlı olabilecek bir iş falan, hiç düşündüğüm gibi olmadı. Sonra bizim hikayede dedim. Ben bunu yapmak istiyorum. Sebebini bilmiyorum. Ben muhtemelen zaten Shameless uyarlaması falan diye hani tutmama ihtimali de çok yüksek. Böyle oluyordu bir de. İşte bir yere gidiyorum mesela, bir yapımcıyla karşılaşıyorum. Biz onu denedik, olmadı falan diyor. Olmadı falan. Sonra böyle birkaç başka yapımcı Shameless uyarlaması teklif etti bana. Yine bana. En son Fatih Bey ben yapıyorum dedi ve dedik yani. Ve o tamamen bir karardı yani. Bence bilmiyorum niyeyse öyle hissediyorum falan. Ali de gaz verdi. İyi olacağını düşünüyorsan onu yap diye. Çünkü ben yine mantık yürütmeye çalışıyordum. Öyle mi etsem, böyle mi yapsam, duygusal yakarsam, mantıkla mı yakarsam falan diye. En son Ali dedi ki ne istiyorsan onu yap. Geç yani, yapacak bir şey yok. Çünkü önden göremiyoruz işte biz. Bilemiyoruz falan. Tamamen böyle. Ben öyle bir şey bildiğim yok yani aslında. Aşk Memnu'ya böyle seçmeler böyle onlarca seçmeden sonra girmiştim. Feriha'yı da böyle aslında bilmiyorum ya tutar mı? Yani çok klasik değil mi bu hikaye falan dedi. Bak bana bak. Öyle şeyler söyledim. Ve sonra
Yani falan. Bir de böyle şey işte hani aile Feriha çıksın diye kızın adını Feriha koymuş annesi falan. O da bana böyle bir hadi ya falan gelmişti. İzleyince ben ne kadar iyi ya falan diye. İlk tanıtımda bir de Aksoy o sahneyi koydu bir de ilk tanıtıma. Ben senin adını bildim de koydum. Adını Feriha koydum. Sen hani Feriha çıktı falan diye bir Vahide ablanın inanılmaz oynadığı bir sahne. Onda benim gözlerim doldu falan dediğim işe sonra ben sonra Feriha'nın gidip de tutmadığı bir ülke olmadı bu arada. Evet. Benim yani gerçekten hiçbir şey bilmediğimin kanıtıdır adını Feriha koydum yani bu arada. Gerçekten birçoğumuz rahatladı. Valla ne güzel. Shameless uyarlaması olan az önce senin de bahsettiğin bir dönem gerçekten 50 tane yapım şirketinin Shameless yapacağını efendim söyleyeyim hatta bilmem kim oyuncu o büyük oyuncuyla yapacakmış öbürü bilmem neyle yapacakmış falan diye sürekli isimlerin duyduğu bir şeydi. Sizin yaptığınız medya yapımla beraber bizim hikaye uyarlaması gerçekten de başarılı oldu. Ama uyarlama sırasında bazı önemli karakterlerde değişime gidilmek zorunda kalındı. Çeşitli nedenlerle. Birincisi zaten sonuçta uyarlama dediğinin bir nebze de topluma da uygun olması gerekiyor gibi bir hali var. Ve dizinin olayı da aslında işte aile değerleri ve sınırlarını zorlamak üzerine olduğu için bu bize de çeşitli kavramlarla sizin yaptığınızda oldukça oturuyormuş gibi de göründü. Peki senin için bu uyarlamanın hakkı verildi mi ya da bu tür değişimler seni bağlıyor mu genel olarak? Şöyle, aslında Shameless bir İngiliz dizisi. Ve bunun ilk orijinal hali çok İngiliz. Ve çok İngiliz ailesi ve çok İngiliz dertleri falan. Sonra Amerika onu aldığında çok kendine uyduruyor ve o kadar çok kendine uyduruyor ki bir sürü insan aslında Shameless'ı Amerikan versiyonundan biliyor. Evet. O kadar sağlam bir uyarlama o. Fakat bizde atlanan şöyle bir şey var. Amerika'daki Shameless'ta ulusal kanalda yayınlanan bir dizi değil. Showtime dizisi. Paralı kanalda yayınlanan bir dizi. O kadar rahat olmalarının sebebi o. Çünkü aslında Amerikan ulusal kanalları da o kadar işte uyuşturucunun, içkinin, sigaranın vesaire olduğu işler yayınlayamıyor. Onların da kuralları var. Bir kere orada ayrılıyor bizim iş. Çünkü bizimki ulusal kanalda yayınlanmak üzere uyarlanan bir iş. Onun dışında işte bir sürü karakterde tabii ki kültürel olarak da değişime gidildi. Hem de bu işte ulusal kanalda yayınlanıyor olmasında bir tabii %100 bir etkisi var. Hani biz onu öyle uyarlayamayız, onu öyle anlatamayız biz, bunu nasıl anlatabiliriz diye. Ama aslında böyle bölüm bölüm bakarsan çok tepki alabilecek ve çok riskli şeyler var. Ve hatta bizim bu sefer patlayacağız galiba ya. Bu sefer çok falan dediğimiz ve tepki almayan çok fazla şey var. Çünkü mesela ben bizim hikayeden şunu öğrendim. İzleyici şöyle bir şey var. Eğer dünyaya çok dahil olursa, o dünyadaki karakterleri çok severse ve olduğu gibi kabul ediyor ve yaptığı şeyler ona batmıyor. Türk izleyicisinin böyle bir şey var. Mesela aslında bizim dizideki baba dünyanın en iğrenç adamı. Yani Frank kadar olmasın. Shameless'ın orijinalindeki gerçekten iğrenç bir herifti. Ve mesela biz böyle 8. bölümde hiç unutmuyorum. 8 miydi? Uydurdum bak ne unutmuyorum diye bir de iddialı konuşuyorum. Bu işte çocukların evden alınıp böyle yetimhaneye işte devletin çocukları bunların elinden aldığı bir sahne vardı mesela. Büyük işte reytingler fırladı. İşte zaten çok böyle dövüne dövüne ağlaya ağlaya çektiğimiz bir sahne. Gerçekten çok korkunç. O çocukları evden aldıranın o baba olduğunu mesela izleyici öğrendi ve kızmadı herif. Ya da onu sevmekten vazgeçmiyor. Onu öyle kabul ettiği için ama. Ya da işte başka bir bölümde çok böyle bence kesilir mi burası ya abi nasıl olacak falan dediğimiz bir şey vardı mesela. Bir hastalıkla dalga geçer gibi bir şey vardı. Dedim ki patladık, bittik falan. Bir de 4. bölüm. Bittik mahvolduk falan. Aha diye böyle bayağı Twitter'dan da takip ediyorum. İşte anneannem de güldü ona mesela. Hani aslında ofansif bir şakaydı o falan.
Çok sevdikleri zaman, kabul ettikleri zaman hiç yargılamıyorlar. Yani eğer gerçekten böyle sınırdalarsa, hani sevip sevmemek konusunda çok emin değillerse mevzu çıkıyor. Diyor, ben bizimkilerle anladım. Halbuki var. Yani bizim de böyle sınırları zorlamışlığımız var yani bizim hikayede. Şeyde de yani yine kastın başarılı olduğunu söylemek lazım tabii bizim hikayede. O bahsettiğin baba karakterinde Reha abi oynuyor, yanlış bilmiyorum. Kendisinin zaten oynadığı ve sevilmeyen bir şey daha ben görmedim. Niye öyle? Abi yani yetenekli çalışıyor. Benim böyle hani çok şanslıyımdır ben setteki ustalarla ilgili. Hep böyle çok acayip ustalarım olmuştur benim her sette ve çok sözlerini dinlerim falan. Çok böyle hiç ayrılmam diplerinden falan. Reha abiyle biz Maral'da da çalışmıştık. Orada da Yağızcan Konyalı'nın Kulakları Çınlasın. Bizim kast böyle ne zamandı? Şubat ayı falan belli oldu. İşte esas erkek oyuncu bulunamıyordu bir şey. İşte ve babaya karar verilemedi. Baba kim oynayacak bulunamadı falan. Reha abi de bir dizide oynuyor o zaman. Medyapım'ın bahçesinden Reha abiyi aradık. Yağız'la görüntülü. Ve dedik ki abi niye dizin var senin şu an yani? Gelsene buraya bak ne güzel Frank falan. O da çok seviyor Shameless'ı bu arada. Hepimiz Shameless'ın eski izleyicileriyiz falan. Aksoy dedi ki bulamıyoruz yani babayla çocuğu bulamıyoruz. İçimize de sinmiyor hani bulabildiklerimiz şu an. Müsaitseniz ve kalacaksanız Eylül'e erteleyelim dedi. Biz kalıyoruz dedik hepimiz. Kalıyoruz. Ve Reha abinin işi bitti. Ve Reha abi geldi falan. Sezonu tamamlatıp kendi dizinize aldırdınız. Helal olsun. Bir şey yani hani kast orada da patronum kast konusunda biraz iyi ya. Fatih Aksoy kast biraz enteresan. Hakikaten Fatih Aksoy'un da bu becerisini yadsımak çok mümkün değil. Yani televizyon konusunda bildiği bir şeylerin olduğu çok net. Yani son dönemin zaten hani program konusunda da başarılı işleri var. Dizi konusunda da oldukça başarılı seçimler yapıyor. Yani uyarlama konusunda sanırım memleketteki en iyi işler genelde Medyapım'dan çıkıyor diyebiliriz. Shameless'ı falan o yüzden veriyorlar ona zaten. Yani siz işte umutsuz ev kadınlarını tutturmuşsunuz Türkiye'de bir saniye falan diye. İşte öyle bir şey var gerçekten enteresan. Yani Shameless'ın o yüzden bence o yüzden o kadar sağlam uyarlandı bu arada. Çünkü o da tabii şey diye ben ilk Shameless uyarlanıyor dendiğinde gülmüştüm. Ama sonradan nasıl uyarlanıyor yani falan. Nasıl olacak falan. Senin zaten bu bizim hikayeye çıkacağı zaman bir şey geyiği oldu. Emir Osum'la Twitter'da mı bir şey denk geldi. Bizim hikayemi paylaştı. Bir şey oldu. Paylaştı evet. Bu şimdi onlar mı falan diye. Evet. Bana şey gelmedi mesela. Hani sanki kız dalga geçiyormuş gibi yorumladı bizimkiler. Ama kız aslında böyle evet çünkü hani şaşkın Türkiye uyarlanıyor falan gibi bir tepki vermişti. Ben de ona cevaben evet hani o da İstanbul'dan falan gibi bir şey yazdım. O zaman ama neyse normal sinirleniyorum böyle şeyler. Ya bizdeki bu kendi malını beğenmeme mevzu var ya o beni çok sinirlendiriyor. Türklere ait bir şey bu ve bence çok ayıp. Çünkü hep şeyi unutuyoruz mesela atıyorum Shameless'ın Amerikan versiyonunun ulaşamadığı bir sürü ülkeye bizim hikaye ulaşmış durumda şu an. Mesela şimdi oradakiler yani bizim ulaşabildiklerimiz dönüp izleyecekler Amerikan Shameless'ı. Ve bu gücümüzün yadsınıp bir de bununla falan dalga geçmesi beni çok sinirlendiriyor. Ya zaten şey var ya o zaten yani dediği yedicilerin bayrağına yapıştırılması gereken bir ifade. Yani ben daha onu yapıp da sonrasında bu işte aslında bu bir güç ya. Bu gücü kullanmak için çabalamayanı görmedim. Evet. Yani abi yalnız falan yapıp ondan sonra onu yaptığı şeyin aynısını yaparken gördüm ben bütün arkadaşlarım. Yani dolayısıyla benim de başıma gelmişliği vardır. İlk konservatuvardan mezun olduktan sonra yapıp ondan sonra audisyona girip hiç mi olmadı falan dediğimi ben
sevgili Hazal, kişisel karantinanda hatta karantinanızda size eşlik edecek birini seçmeni arzu ediyoruz bugün. Sonuçta Ali ve Fikret Ali de o evde yaşadığı için sanırım size faydası da olacak birini seçsen iyi olur. Kim olsun soracağımız ilk ikili şunlar. Bradley Cooper mı olsun, Chris Evans mı olsun? Bence çıkar. Bunların hiçbiri olamaz. İbrahim olamaz. Bir dakika. Devam edelim. Chris Evans. Evet, çok. Zaten şimdi bakalım bu isimden ne hangisi olacak. Chris Evans mı olsun, Angelina Jolie mi olsun? Chris Evans olsun. Ne yapayım Angelina Jolie'yle evde? O kadar haklısın ki. Peki, Chris Evans mı, Zerrin Tekindor mu? Ya. Chris Evans. Anladım. Şimdi Zerrin abla çok saygı duyduğumuz birisi evde şimdi. Yani kadına dezenfektan sıkarken hayal edemedim kendimi de o yüzden yani. Çok haklısın ama zaten Zerrin'e sorsak Zerrin de saçmalamayın çocuklar Chris Evans'ı seçin der. Yani, Hayır. tanıyorsam. Bir de evet. Peki Chris Evans mı Baran Akbulut mu? Ya Baran Akbulut ya. Çok eğleniriz. Daha bugün konuştum bile. Valla Baran Akbulut Chris Evans'ı yedi sevgili izleyenler. Evet. Baran Ya dünyanın en eğlenceli insanı ne yapayım ya? Mecburen yani. Ben tanışmıyorum ama tabii ki öyle diyorsan biz sana inanıyoruz. Gerçekten öyle. Chris Evans'tan daha çok vakit geçirme ihtimalimiz var. İnanmayı da istiyoruz açıkçası. Ya. Peki Baran Akbulut mu Jackie Chan mi? Tabii Baran Akbulut. Jackie Chan. Ne yapacağız Jackie Chan'le? Hani bir de zaten yaşlı başlı adam. Yani. Kendi karantinasında kalsın. Baran Akbulut mu Beren Saat mi? Ha. Güzel soru. Genelde böyle bele tekme atıyormuş gibi hissettirdiğimiz seçimler yapıyoruz. Oldu. Beren Saat. Beren Saat. Neden? Ya çünkü şöyle düşündüm. Baran gelirse burada FIFA oynanır. Ve biz en azından hani Fikret'le oynarız. Ne bileyim dertleşiriz, sohbet ederiz falan. Anladın mı? Hani evde erkek nüfusu çok zaten. Bana bir tane yoldaş lazım diye düşündüm. Açıkçası. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Haklısın. O zaman Beren Saat mi Mila Kunis mi? Beren Saat canım. Allah Allah. Mila Kunis şimdi. Ne yapayım Mila Kunis? Artanları ben toplayacakmışım gibi bir haldeyiz şu an. Ama olsun. Beren Saat mi Selçuk Yöntem mi? Bu sorunun şeyi bu gerçekten. Ay. Selçuk Yöntem. Selçuk Yöntem Ali ile FIFA oynamaz mı diye düşündüm. Buraya girmez. Biz çok güzel sohbet muhabbet ederiz. Çok eğleniriz. Peki Selçuk Yöntem mi Şampen mi? Selçuk Yöntem canım ne yapayım şampenle ya öyle bir şey söyleyeyim karantinada evde dediğin için şimdi herkes eve alamıyoruz İbrahim yani burada öyle şampensin diye yani. Çok çok haklısın. Değil mi? Çok haklısın. Doğru söyledin. Peki Selçuk Yöntem mi Emma Stone mu? Selçuk Yöntem. Selçuk Yöntem. O zaman sana bildirmekten büyük zevk alarak söylüyorum ki kazanan Selçuk Yöntem. Çok iyi. Hollywood'da ve pek çok Avrupa ülkesinden sonra Türkiye'de de birkaç erkek oyuncudan duymaya başlayabildiğimiz kadın ve erkek başrollerin bölüm başına aldıkları ücretin eşitlenmesi meselesi hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü şimdi kadın başrollerin erkek başrollere göre daha düşük kaşeler alıyor olma klişesi bir gün biter mi falan filan diye zaten merak ediyoruz ama bununla beraber sen bu klişeyi parçaladın diye biliyorum ben. Hı hı. Gerçekten öyle mi? Ve gerçekten ne düşünüyorsun? Öyle. Ve hatta ben bunu ilk böyle yaptığım zaman, daha doğrusu bunu ilk talep ettiğim zaman
O dönem çok yakınımdaki insanlar bile şey demişlerdi, abartmıyor muyuz biraz, hani fazla olmuyor mu bu gibi. Şimdi yavaş yavaş işte Benedict Cumberbatch artık hani eşit ödeme istiyor partnerlerine vesaire, ama Türkiye'de tabii biz biraz geriden takip ediyoruz mevzuyu. Bir de Amerika'da tabii bu Time's Up, Me Too, bu Harvey Weinstein'ler falan hapse girince tabii orada çok ciddi bir devrim oldu aslında bu kadınlar adına. Bizim oraya gelmemize daha var. Benim bunlardan bahsediyor olmam, bizim bunları konuşuyor olmamız bile çok önemli, evet, ama ben şeyleri görüyorum mesela. Kadınların bile yani şeyle de oynasan yine eşit mi alacaksın, öyle mi zannediyorsun falan gibi yazanlar oldu bana. Öyle zannetmiyorum, öyle oluyor. Öyle olacak da yani. Çünkü ben bunu talep etmezsem, işte benim gibi en azından dizilere adını veren karakterleri oynayan tırnak içinde oyuncular bunu talep etmezse ya da talep etmeye devam etmezse böyle asla yol alamayacağız. Bunun konuşuluyor olması da çok önemli. Allah'tan feminizm moda şu an. Gerçekten yani, çünkü bundan işte 2012'de 2013'te ben işte verdiğim tepkiler başkaları tarafından ortaya döküldüğü zaman bayağı yani bu da kendini ne zannediyor bilmiyorum ki falan diyenler şimdi feminist olmak zorunda ya, yoksa ayıp ya, artık yani moda dememin sebebi o. Tabii. Politik doğruculuk bayrakları geziyor etrafta. Hatta sırf o yüzden iletişim sorunu yaşanmaya başlandı. Yani neyi şimdi, çünkü içselleştirmediğin zaman o bir problem ya senin için. Ya ne oluyor şimdi, ne demek istiyorsun, öyle mi demek istedim, ulan niye söylüyor bunu falan, evet o çok sinir bozucu bir şey, ama bunun konuşulabiliyor olması bile önemli bence. O yüzden kadın oyuncular talep edin yani, ağlamayana meme yaka varıyoruz günün sonunda, yani neden olmasın, biz bu şeyden kurtulmak zorundayız artık. İşte Hazal ne şanslı ya, çok yakışıklılarla oynuyor vardı bir ara mesela. Yani niye konuşmuyoruz mesela? Ben de fena değilim. Ne bileyim. İşte, ben iyiyimdir. Ben iyi bir rol arkadaşıyımdır. Hani disiplinliyimdir falan. Hani hiç onları mesela geçip onlar çok yakışıklı, kız ne kadar şanslı diyor falan. Yani hep böyle hep kadınlar yapıyor ya bir de birbirine bunu. Biz daha aşağıdayız. Onlarla çalışmak önemli falan. İşte evlilik, işte yakışıklı adam, işte hep böyle bir onay bekleyen ve takdir yanındakiyle takdir edilen falan hep kadınlar ya, bizim bunu biraz aşıyor olmamız gerekiyor ve bunu ancak konuşarak yapabiliriz yani. Hani biraz birbirimize destek olarak, işte bunları duyarak, mesela Beyoncé işte ikiz doğurdu, Vogue'a röportaj vermiş diye, ben oradan doğumdan sonra o kadar iyi hissettim ki onları okuyunca kendime. Kadın kilo, tabii ki korkunç bir kilo almış ikiz doğurduktan sonra, bir sürü de sağlık problemi yaşamış hamileliğinde ve işte çok hızlı kilo verip Coachella'ya çıkıp sonra demiş ki ya bir saniye, ben 3 tane çocuğum var benim, 40 yaşındayım, performans sergileyebiliyorsam kimse benim vücudumdan bahsetmesin, kilomdan diye böyle bir manifesto gibi bir röportaj vermiş Vogue'a. O kadar etkilendim ki ondan, bak doğum sonrası ben de böyle aldığım kiloları onunla hafiflettim psikolojik olarak. Ne var ya o bile falan gibi bir şey geliyor ya insana. Beyoncé bile falan. Yani ben de istiyorum ki ben bunları söyleyeyim ve birileri desin ki ya o bile böyle diyor. O bile öyle yapmış falan. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden kadın oyunculardan rica ediyorum. Gerçekten yaşadıklarını da rahat rahat anlatabilsinler artık. Evet. Düşünmeden. İşte bu birbirimize destek olması çok önemli yani. Bu işte ücret mevzuları da talep etsinler. Talep ettiklerini de açıklasınlar falan. Anlatabiliyor muyum? Yani bu konuda ne kadar konuşursak o kadar real oluyor çünkü mevzu. Zaten normalleşecek, konuşulabilir o ve karşılanabilir şeyler olduğu ortaya çıkacak konuştukça zaten. Şeyin konuşulması çok doğal ya, işte kilo, boy ve hep kadınlarla ilgili, mesela erkek oyuncularla duyamazsın onu. İşte kadının kilosu, boyu filanı falan, yeteneği bile yani. Evet. Konuşmaya çok açık olduğu için hani biraz da bunlar konuşulmaya açık olsun. Biz de bunları koyalım ortaya diyorum ben. Ve önemli buluyorum bunu. Ben de tavrının oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum bu konuda da. O yüzden ayrıca ekip olarak seni tebrik ediyoruz bu yaptığın şey için.
Bu sefer zamanında girdik kerata. Aslında sen zaten bir öncesinde lohusalık, efendim sonrasında bir ay bir dışarı çıkabilme arası ve sonra dahil olduğun karantina sürecinde alışkın olmana rağmen yoksunluğunu çektiğin bir şey var mıydı? Ya da işte karantina biter bitmez yapacağım ilk şey şu dediğin bir şey var mı kafanda? Ya arkadaşlarıma sarılmayı çok özledim. Bu çok enteresan. Bugün düşündüm bunu, biliyor musun ya? Yoksa görüntülü konuşuyoruz. Onda bir şey yok yani. Sohbet, bayağı kahveleri alıp sohbet ama böyle şeyi fark ettim mesela. Bugün çok sevdiğim bir arkadaşımla konuşuyordum. Böyle biz çok çirkin bir sarılma şeyimiz var, öyle senelerdir öyle gidiyor. Böyle sallana sallana dişsi kası sarılıyorsun yani, çirkin. Onu ne kadar özlediğimi fark ettim. Sarılmayı özlemişim yani. Ve böyle yapmak istediğim ilk şey, dünyanın en basit şeyi. Bir tane gitmeyi çok sevdiğimiz bir kafe var. Bayağı kafe. Oraya gidip oranın böyle poğaçasını falan yiyip falan diye bir sohbet etmek istiyorum. Bomboş sohbet etmek. Bomboş ama yani. Hiç o korona falan değil yani. Hani böyle lisedeyken şey vardı ya, biraya kül atıyormuşsun, kafa çok güzel olmuş falan gibi. Anladın değil mi? O bomboş şey yani. O boşlukta poğaça yiyip böyle kafede oturmak istiyorum. Böyle sarılmak istiyorum arkadaşlar falan. Öyle çok basit şeyler çekiyor canım. Yoksa ben zaten, Ali de ben de çok ev insanıyız yani. Ben her şeyi evde yapmayı biliyorum mesela. O yüzden hiç mesela manikür, pedikür filan, hani kaş filan. Millet şimdi bir tane şey okudum çok komik. Kimle karantinada kalmak istedim? Kaşçımla yazmış da biri. Ama çok... Mesela o işleri ben evde halletmeyi çok iyi biliyorum. Ama bunu çözemiyoruz işte yani. Basit bir kafeye gidip şey var ya işte, iyi oldu bize falan diye, bu hani yeni klişeleşmiş var hani. İyi olmadı ha, ben çok üzülüyorum bazen buna ya. Anladın mı? İşte iyi olmadı bence de yani. Yani çünkü en çok aradığımız şeyler o basit şeyler gibi durmaya başladı ya. Hani böyle sanki hep zaten rutin olarak yapıyormuşuz ve çok önemsemediğimiz şeyler şimdi çok ciddi büyük ihtiyaçlarmış gibi olmaya başladı. ama öyleymiş ya. Ben mesela ayağım kırıldığında şeyi fark etmiştim, böyle yürüyenlere hasetle baktığımı fark etmiştim. Ne güzel yürüyorlar falan diye. Ona döndü mevzu yani, anladın mı? Halbuki eşek ayağın, sen de yürüyeceksin yani. Hani ama böyle oluyor işte, böyle çok basit. O kadar şimdi gözlerim dolu, ağlayacağım. O kadar isterim ki şu an o kafeye gidip poğaça yemek. Oy dur bir şey dur, ağlama, ne yapsak ağlama. Şebnem Bodur isimli bir arkadaşımızın güzide eseriyle başlamak isterim. Şöyle mikrofona da yakın tutayım ki rahat duy. Japon inlemesi. Ya anlamadım ya, bir yere kadar Nil'in bir şarkısına benzettim, sonra kafam gitti ve hiçbir şey anlamadım. Sonra inancını tutuldum yani, o sesteki inanca tutuldum sonra. Evet, çok gerçekten ben de enteresan buldum onu. Bir daha dinletiyorum. Geliyor. Çok inanmış. Bilemedim, hiçbir fikrim yok. Sen de bilemedin ama. Şarkı Mavilim. Ya şeyin var ya Ümit Sayın'ın, değil mi? Ümit Sayın'ın. Hayır, onun değil. Ümit Sayın'ın değil mi? Nilüfer bu. Bilirim ben. Ben çok severim. Ha, tamam, Ümit Sayın'ın değil mi o şarkı? Bildin mi? Evet ya. Ama herhalde bir 10 yıldır falan ilk defa duydum, 10 yıl sonra. Tabii. Böyle dinleyince böyle dedirten şarkılar. Anneme bak, annem bilmiş oradan yani, hani Hazal ya hatırlama falan yapıyor bana. Havalı. Nilüfer söyler ya falan değil böyle.
O zaman üzülerek sana ne içiyorsun sen iç, sen seç ne içeceğini. Bir tanesini gömdün. Sen de Hayırlısıyla. bilemedin. Önemli Ben değil. Önemli bilemedim. içmek zorunda değilsin. Ben içerim mi yani? Sen Hangisini limon içiyorsun. Söyle. Bende limon yok. Tuzlu su, sirke ve balzamik var. Hangisini içiyorsun? Sıralım gel. Sirkeleri tokuşturuyoruz. Afiyet bal şeker olsun. Evet, damacanayla mı koyuldu bu? Yeni elma sirkesi aldıydık. Oh. Söylemesi ayıp. O kadar açlık bastırır ama biliyor musun? Açlık mı bastırır? Ben bunun tadını unutmak için bir tencere yemek yiyorum programdan sonra Hazal. Bende bir şey basılmıyor ya maalesef. Saadet Hanım'dan geliyor. Bey derken Enis'in meşhur şarkısı, pardon, Sertab Erener'in var. O. Buyurun. Evet. Enis buna çok sevinecek. Peki. Ben ne için? Balzamik ve tuzlu su var. Allah kahretsin ki. Yani al birine vur ötekini. Canım bilir yani. İkisi de o kadar korkunç ki. Sen Evet. bilirsin yani. Suyla devam ediyor. Tadı çok kötü oldu. Tadı bana da geldi şu anda. Evet. Tuzlu kötü fikir. Evet. Ve sirkeyi bilen bulgusu. Allah kahretmesin. Yani olacak gibi değil. Cemre Nur hanımefendiden geliyor. Cemre Nur Hanım da gerçekten inanılmaz yetkin hımlama konusunda. Onu söylemek isterim. Evet, geliyor. Evet, zaten duramamış. Sonrasında da şarkıyı söylemiş. Bak geliyor şimdi. İnanılmaz. Cemre'yi alkışlıyorum. Bu kadar iyi söylediği için de kendisine dair beslediğimiz duyguların haddi hesabı yok. Ben kimseye sormadan balzamiği içip kendi kendime bela okuyorum. Bu yarışma. Tabii. Bunu ben kendime niye yapıyorum acaba? Senin için limonlu suyumu içeyim mi? İster misin? İçin rahat eder mi biraz? İç. Yok kardeşim, bana ne faydası var? Evet. Ben elime aldım gidiyorum yani. Sen kaç kendini kurtar. Oldu. Evet, tuzlu çok Vallahi kötü oldu. İnanılmaz ama bu yarışmanın da galibi tabii ki Hazal Kaya oldu. Hazal çok teşekkür ederim. Program Ben sonuna teşekkür geldik. ederim. Ay ne güzel oldu. Valla yani açıkçası bu karantina günlerinde bana en iyi gelen şeylerden biri böyle zaten hayran olduğum, aynı zamanda da arkadaşlık edebilme şansına sahip olduğum insanlarla vakit geçirebilmek oluyor. Biz de sizin hayranınızı severek izliyoruz efendim. Çok teşekkür Stüdyomuza da gelmek üzere inşallah. İnşallah zaten bir şu karantinadan hep beraber memleketçe sağ salim çıkalım. Canlıların en kralını yapacağım. Ahtım var sevgili izleyenler ve konuklar. Hanımlar beyler, bu hafta konuğumuz Hazal Kaya'ydı. Kendisine alkışlarla çok teşekkür ediyoruz.